gökyüzüm var, dünyamı saracak kadar. Benim gökyüzüm var, karnım doyacak kadar. Her gün bu iş yaptım, toprağa uzandım, başımı yasladım, çimenden yastığım var. Yanımda güneş sıcak, yollar uzayıp gider. Bir rüzgar esse uçup gider. Yalan dolan ne varsa yara veren, şehirden senle gelen benim ellerim var, gözlerim dudaklarım, benden içeride ben var. Son 2 3. Benim gökyüzüm var, dünyamı saracak kadar. Benim gökyüzüm var, karnım doyacak kadar. Her gün bu iş yaptım, toprağa uzandım. Herkese selamlar, sevgiler. Bir pazar günü daha sizlerle birlikteyim. Bu hafta kaçıncı hafta onu bile bilmiyoruz. Herhalde 381 falan oldu Özgün. Ben öyle bir şey 90 hatırlıyorum. olduk hocam, 390. 390'a gelmişiz. Neredeyse 400. haftaya gireceğiz artık canlı yayınlarda. Keyifli bir canlı yayın olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Gizem, Macaristan'ın yıldızı ve sevgili Özgün, Denizli'nin yıldızı. İkiniz de hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl gidiyor? Önce bayanlar. Hoş bulduk hocam, teşekkürler. İyiyim, siz nasılsınız? Vallahi çok şükür biz de iyiyiz. Ben bugün sana da söyledim yayından önce. İnanılmaz mayışığım ve mayışık olduğum zamanlar müthiş yayın çıkar. Her zaman böyledir bu. Klasik. Çok heyecanlı ve enerjik olduğum zamanlar daha çok böyle aşırı yorulduğum yayınlara gidiyor. Ama bu tempoda başlayan yayınların hepsi mükemmel bitmiştir. Özgüncüm hoş geldin. Sen nasılsın? Keyifler nasıl? Denizli havalar nasıl? Yani iyiyiz hocam çünkü 2025'in son yayınındayız hakikaten. Bir dahaki yayın bir yıl sonra olacak. Bir saniye. Onun mutluluğu var. Bir de öyle bir durum da var şimdi, pardon. Arkadaşlar yayını bitirirken o zaman ne diyeceğiz? Gelecek sene görüşürüz. Of. Evet Özgün. Şimdi bütün herkes burada. Önce bir herkesi de selamlayayım Özgüncüm. Ondan sonra bir sohbete döneyim. Derya burada. Mustafa burada. Yokozu var burada. Suat abicim burada. Çok selam sevgiler Suat abi. Hop dirirarom burada. Ben Favorito burada. Elena Rosa burada. Aman aman ortalık yıkılıyor. Herkes burada. Yağmur burada. Kürşat burada. Feraze burada. Bakalım kimler burada. Başka Robin burada. Harikasınız, hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Nasıl geçti seneniz? Berfin burada, Hard Smoke burada. Hepiniz hoş geldiniz. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor müzik hayatınız veya müziksiz hayatınız bilemiyorum. Bir yerden müziğe yakalanıyorsunuzdur. Lunar AI Studio burada. Herkese selamlar. Özgün ve Gizem. 2025 nasıl geçti artık finalliyoruz ve bu arada izleyen arkadaşlar sizler de lütfen fikirlerinizi yazın. 2025'te sizi kalbinizden vuran şarkılar var mıydı? Gerçekten hani şöyle bir liste yapsanız bir numaraya hangi şarkıyı koyarsınız? 2025'in en sizi etkileyen şarkısı hangisiydi? Lütfen yazın. Gelin bugün belki yayınımızın ağırlığında biraz 2025'in best of'larını inceleyelim. Ne dersiniz? Keyifli olabilir. Hadi bir bakalım. Özgüncüm senle başlayalım o zaman bu sefer, sonra Gizem'e geçelim. Buyur. Yani 2025 aynı arabesk rap müzik türü gibiydi. Hem yıl boyunca yaşananlar hem müzikte tercihler aynı arabesk rap gibiydi kısaca. Öyle geçti. Arabesk rap gibiydi ne demek şimdi? Aç bakalım bunu, böyle havada bırakamazsın. Hem dramatik hem dinamik. Hem çok dinleden hem çok talep gören. Of, hem dramatik hem dinamik. Peki senin için 2025'in en flash şarkısı hangisi oldu? Yani bir önceki yayında da söylemek istememiştim ama bu sefer söyleyeyim, kusura bakma. Yani bu yılın şarkısı kusura bakmadır. Blok 3. Evet. Peki. Şeyi sayabilir miyim bilmiyorum. Belki onu da sayabilirim. 2 şarkı söyleyeyim hocam. Blok 3 kusura bakma. İkinci de 4 yıl önceden gelen Hype'la.
Yani 4 yıl önce sızdırılmıştı şarkı. Hı. Şarkılar Sokaklara ait. Motive ve Uzi. İkisi 2025'e damgasını vurdu. Sen rap şarkıları önde gösteriyorsun. Ya, Türkiye tercihi o yönde oldu. Ben dinlemediğim şarkılar. Poezy de sevmiyorum. Ama hayır, ben senin Poezy- fikrini soruyorum. Burada artık tamamen şeyi aştık. Kendi şahsi zevklerimizden bahsedelim. Herkes de Hayır, kendi şahsi zevkinden bahsetsin. Sen de ondan Şahsi bahset. zevkler. Tabii ki, tabii ki. 2025'in Yani benim, sence en iyi şarkısı hangisi? Ben ona ilgileniyorum. 2025'in en iyi şarkısı dediğimiz zaman ben Taylor Swift'i başa koyarım. Taylor Tüm albüm. Swift. Tüm albüm. Şarkıları. Peki. Tabii. Çünkü neden? İçinde sanat var, sanatsal ögesi çok yüksek. Çok iyi hazırlanmış şarkılar var ve bu şarkıların yapay zeka olmadığı bence çok net yapay zeka tarafından yazılmadı. Çok iyi göndermeler var. Ve Taylor Swift'te çok iyi hazırlandı. Çok iyi PR yapıldı. Konser turneleri iyi gitti. Sesini çok üst limite taşıdı. Bence yani 2025'in Peki. iyi albümü Taylor Swift'in Ophelia'sı. Peki. Gizemcim sence? Hocam ben Türkçe müzik çok dinlemediğim için Türkçe Ya fark etmez. Türkçeyi Ben bu- Türkçeyi değil. bu Sen yıl neden Tayca'ya zevk daldım. aldın? Sen kendi listeni söyle. Ne olduğu önemli değil. Ben bu yıl Tayca ve Macarca olan birçok şarkıya daldım. Hem Macaristan hem Tayland'da. Aa. O yüzden benim için en sevdiğim, yani bu yılın şarkısı diyeceğim şarkı Asia 7'dan. İşte benim en sevdiğim diğer bir şarkısı var, My Dearest. Şimdi Bana tamam. göre de o. Arkadaşlar, bu senenin en sevdiğiniz şarkılarını lütfen chat'e yazmaya başlayın. Ne varsa o alacağım şimdi. Bakın, 1 numaranızı istiyorum ama öyle yarım numara falan, son dönemde sevdim falan değil. Bak, bence tamam, çok güzel bir yere geldik şimdi. Nesi Abdullayeva burada çok güzel de bir yorum yapmış. Golden ve Şarkılar Sokaklara ait en çok bir ikisini sevdiriyor. Evet. 2025'in en iyi şarkısına ben de genel olarak Golden'ı koyabilirim. Bu sene Kore müziğinde, Kore animasyonu bence dünyaya damgasını vurdu ve bence Golden 1 numara bence bu sene. Benim favorim Golden. Bakalım, J.J. Wasted Love'u koyan var Özgün. Sadece sevilmek istediğim Lin Pesto. Hiç bilmiyorum onu. Hemen Ben bakalım. bir tane daha söyleyebilirim. Lütfen, tabii söyleyin. Rosalia'nın albümünü de sayabilirim. Rosalio'nun yılın sonunda çıkan. Evet. Bak ne güzel yorumlar. Rüya Çetinkaya diyor ki Tantaşçı, yok başka hayalim. Kesinlikle olabilecek bir şarkı. Yani dönem dönem bayağı sürükleyen, aslında fenomenleşen şarkılar oldular bunlar Özgün. Çok doğru aslında. Doğru. Yani çok da şey yapmama. Paramparça ve Teoman yine bu sene tekrar hype yaptı diyor. The Flank. Evet, Paramparça çok efsane bir parçadır ama bu sene hype Manifest diyorlar ama Manifest'in hangi şarkısı? Manifest 2025'e mi ait bu arada? Tabii. 2025'e ait, doğru. Aslında Manifest de 2025'te Türk pop müziğine damgasını vurmuş bir grup olarak herhalde bahsedilebilir. Kesinlikle. Bakalım başka neler var. Emre Nalbantoğlu bir başıma live demiş Çağatay. Kenshi Uenezu Utu'dan Jane Doe Asya'da 1 numaradan inmedi diyor bak. Jane Doe, Robin Sama, merak ettim bazı parçaları. Gizem, sen duydun mu böyle bir parça? Hayır hocam. Japonca müziği çok dinlemediğim için. Asya'da 1 numaradan inmemiş. Parçanın sırf şortunun olması çok garip değil mi? Parçanın adını doğru mu yazdık reis? Hikani Hoda'da Kenshi Yohuzu, Jane Doe, evet. Böyle bir şey var. Orijinal song buradaymış. Yok be abi, bu değil ya. Bulamadım oğlum linki. Ya isimlerini yazın, linkini de yazın be çocuklar ya. Bir de bulalım, dinleyelim değil mi? Merbey Kalemi Kırdım. Hiç duymadığımız bir parça. Böyle bir parça 1 numaraya çıktı mı sizce Türkiye'de? Gerçi kendi fikrinizi sordum. Merbey 5 ay önce yayınlanmış. Ama herhalde kendi çevresinde kalmış parça. Fakat sen çok sevmişsin parçayı. Netli'den yayınlandığı için açamadım şimdi. Baby Next Door. Love You favorim olmuş. Baby Next Door. Bakacağım böyle. Yazdıklarınızı şöyle bir hakikaten merak ediyorum. Gerçekten neler dinliyorsunuz? Sizin 1 numaranız ne olmuş? Baby Next Door, I Love You Official. Parça buymuş. Bu arada klip yıkılıyormuş. Şöyle hızlı geçeyim. Erkek boy band. Baby Next Door herhalde Boy Next Door. Baby Next Door da ya. Boy Next Door. Bir boy band grubu. Evet. Güzel bir K-pop parçasına benziyor. Başka neler var? Merve Macbeth yazık olur favorilerim arasına girdi ama hiç yükselmedi türkü diyor. Allah Allah.
Macbeth yazık olur. Merak ettim. Hakikaten. Belki kaçırdığımız bir şeyler vardır ya. Ha? Acaba neleri kaçırdık? Ben merak ediyorum bu sene. Macbeth bak mavi gri yazık olur. Sanki hiç yaşanmamış gibi bakıyor gözlerin. Sanki hiç sevmemiş gibi acıtıyor sözlerin. Böyle tatlı bir parça. Son sözün bu olmasın. Gitme dur, gitme dur. Biraz böyle Fatma Turgut tadı da var değil mi? Yani eski grubunun tadı var. Peki başka ne var sizde? Rosalia, Berkan ve Jacot Stop Calling. Berfin Özkan göndermiş böyle bir şey. Vay be. Şöyle hepsine bakacağım. Merak ediyorum. Bu Jacot'ini geçen haftalarda bir şey yapmıştık. Bir incelemiştik. Ha, bu Inas Night neymiş Özgün ya? Bu Inas Night herkesi çıkarmışlar. Farkında mısın? Evet, bayağı iyi format. Now you're lying this Don't you share your location. Oo. And now you're lying this time. Ha. Geçen hafta bir bakmıştık bu kadar. Hatırladım. Too many chances and you left me in the darkness, don't know why. You never tell the truth, I'm so cold. Gerçekten ilginç bir şarkıcı. Bunun nazallığı inanılmaz. Where's the proof? Do you cover up your lies? Stop calling, stop calling. Boy, please get off my eye. Bu kadının yaptığı hep müzikler bu tarzda. Geçen hafta dinlediğimiz de buna mı? Ama o 988 Sar Zamanınızı Geriye Hocam. Bu da çoktan dinlendi bu sene. Güzel şarkı be. Nakaratı hakikaten hoş bu şarkının bu arada, bir şey değil mi? Ben bazen dinliyorum. Sar zamanımızı nereye? Değişik bir şarkı. Klibi var mıydı peki bu şarkının? Parçanın hiç klibi çekilmedi mi ya acaba? Yo, bayağı. Bu şarkı. Geriye en güzel yerine yıprattın kendini de beni de benim düşlerimde. Baya böyle arabesk rap tadında, gene klasik. Hep sen Eylül ayında seven çıkmış. Yılın sonunda çıkan parçalar daha mı tuttu acaba? yangınlarında ben kül olayım. Güzel melodisi, nakarat melodisi çok güzel. Bir ara böyle coşuyor bir yerde. Burası. Hep sensileri geldi Değil mi? en güzel Şurada, ha, burada başlıyormuş. olayım. Sar zamanımızı bir geriye. O da aranje ne kadar güzelmiş parçada be. Ha? Aa, bir saniye, bu nasıl bir şarkı böyle? Lyrics ama 988, müzik ama 988, Gromov Alexander Mihailovich, Bakurov Navai Bahman Ogli, Güseyinli, Dakhit, Afrail Ogli. Müzik bunlara ait. Produce Sezer Dinç. Oha, bu nasıl bir şarkı? Kimmiş acaba bu şarkıcı ya? Biraz araştıralım mı ama 988, bilenler var mı? Kimdir ama Hocam, 988? Suriye asıllı bir Türk şarkıcı. Almanya'da yaşayan. Almanya'da yaşıyor bir de. Evet. Suriye asıllı ama Türkiye'de Burası doğmuş. müziğin ve eğlencenin Oo. frekansı radyoda 104. Herkese bir kez daha Çok da az bilgi var kendisiyle ilgili. Neden böyle bir şey olmuş ya? Bu kadar az bilgi olmuş. Bir şarkısı daha var. O da 34 milyon dinlenmiş. Bu ne bir yıl önce? O nasıl bir şey abi? Oryantal bir parçaya benziyor o da. Bu son parçası güzel ama bu parça bayağı patlamış. İlginç. Bak, farklı farklı aslında sesler var. Derya Ulucan Kırıkları. Telif var. Dinleyemiyorum. Ya gerçekten bu rap zaten neyi analiz edilebilir diye atlıyorsunuz, böyle şeyler anlamıyorum. Klasik sesler hep aynı. Bir oktav bile değil. Lütfen amacım farklı şeyler atalım. Dimaş göndermiş. Hocam Japonya'da hala top 10'da bakar mısınız? Robin Sama. Peki. Bu senenin şarkıları olayını geçelim. Lütfen şimdi analiz isteklerinizi yapıştırmaya başlayayım. Ben de yavaş yavaş toplayayım. Özgün, son dönemde müzik dünyasında
Böyle bahsedebileceğin küçük olaylar var mı? Hazır başlamadan şöyle Var toplarken. hocam da ben ilk önce bir tebrik etmek istiyorum. Melis Tabii. Fisi. Aa, Yani çok olmayan haklısın. bir şeyi başardı. Çok haklısın. Tabii. Melis Fis Kısaca bir sene içinde değil mi? Bir sene içinde Evet. tüm şehirlerde konser veren ilk Türk şarkıcı oldu. evet. 363 gün içinde 81 ilde konser veren ve bunun içine belediye konserlerinde dahil etmeden toplu konserleri solo konser veren ilk Türk şarkıcı ve 81 ilde konser veren ikinci şarkıcı. Çünkü daha önce Sagopa Kajmer'de kariyerinde 81 ilde tamamlamıştı. Ama bunu bir yıl içinde yapmamıştı. Hı hı. Aynı zamanda da ilk kadın şarkıcı oldu. 81 ilde konser veren. Türkiye İnanılmaz. tarihinde. İnanılmaz. İnanılmaz bir rekor. Tebrik ediyoruz Melis Fis'i. Yani çok genç bir yaşta bunu başardı bir de Özgün. Şimdi böyle bir de öyle bir Doğru. durum var. Daha 20'li yaşlarında böyle bir şeyi başardı. Aslında sessiz ve derinden bir yolculuk yaptığını da görmüş oluyoruz değil mi? Aslında böyle medyanın tam ortasında hiçbir zaman olmayan, hani ne bir sansasyonu ne bir böyle bir şeyi olan, hani genelde hep böyle bir aksiyonla tanınıyor ya herkes. Öyle bir şey de yok. Ama kendi Ana akım kurdu. şarkıcı da değil. A klasman bir şarkıcı olarak da bir yere konulmadı hiç. Yani bir Murat Boz gibi, Hadise gibi hani böyle bütün medyanın göz bebeği halde olmamasına rağmen bütün ülkenin her yerinde konser verip ki bu birçoğuna da ben de gittim kızım sayesinde. Gittiğim konserlerin hiçbiri boş değildi. Hepsi doluydu. Ve bir de çok ilginç bir şey var aslında Türkiye'deki bence çok önemli bir açık. Bunu yıllardır bahsetmeye çalışıyorum. Aslında Barış Manço'nun TRT'de biliyorsunuz Adam Olacak Çocuk diye bir programı vardı. Ve Barış Manço'nun, o dönemin Kayağı'nın, birçok bestecinin, birçok şarkıcının en büyük becerisi neydi? Çocuklara yönelik şarkılar üretilirdi. Bu çok kıymetli bir şeydi yani. Barış Manço'da gerçi o didaktiklik, öğreticilik bambaşka seviyededir. Ayrı mesele ama Kayağı'nın işte ne bileyim Ebebeğim gibi şarkıları vardı. Çok da güzel şarkılardı her biri. Hatta şey vardır, bir aslan miyav dedi. Hala çalar değil mi? Her yerde bir aslan miyav dedi çalar abi. Net. Bu adam yapmış bunu yani ve yaptığı albümü de biliyorum. En baba, en çok satan albümün içindedir yani bu şarkı. Ve herkes de dinliyordu. Büyük bir eksiklikti. Aslında Melis Fis bu rekoruyla bence inanılmaz bir şeyle geçirdi. Çünkü bu ya belli bir yaş altına ailesiyle konsere gidebilen bir kesimin, çoğunlukla ailesiyle geliyor çünkü buraya gidenler, ilginç bir kıvamını yakaladı ki bence şarkıları da çok güzel. Ben Melis Fis şarkılarını arabada zevkle dinliyorum. Bunu defalarca da söyledim aslında. Kıyasladım da birçok kişiyle, şarkıcıyla. İnşallah ileride çok da başarılı olur ki hani Melis'in böyle becerisinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Beste becerisinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Herhalde bundan sonraki hedefi de yavaş yavaş daha global bir genişleme sağlamak olacak bence. Tebrik ediyoruz. Var mı başka bir şeyler Özgün? Yani bu hafta dikkatimi çeken şey oldu hocam. Grammy'lerde bir tartışma var. Çünkü Grammy'lere az kaldı. 1 Şubat'ta Grammy'ler dağıtılacak. Hı hı. Buradan da Esin Aydın Göz'e başarılar diliyoruz. O da aday tekrar. Harika. Adaylığını koydu. Country müzik Amerika'da çok önemli bir janra. Hı hı. Şimdi Grammy şöyle bir karar verdi. Ne? Geleneksel ve modern diye ayırdı. Yani geleneksel country ödülü verilecek, bir de modern country ödülü verilecek. Bu da tartışma yarattı. Aa, o Yani nasıl bir müziğin şey? doğan evriminde eski yeni diye bir ayrım yapmak zorunda mıyız diye. Aslında evet, ilginç bir ayrım. Oraya araya gireyim. Bizde de bunun ayrımı var aslında. Dikkat edin, klasik halk müziği vardır. Bir de özgün müzik diye ikiye ayrılırdı aslında. Aslında ikisi de halk müziği kültürlü bir şeydi. Bunu da demek ki yaşamaya başladılar oldu. Bayağı Amerika küçük Türkiye tadına gelmeye başladı diyebilirim. Devam et Özgüncüm, özür dilerim kestiğim Evet. için. Ve şey işte yani bu tartışılırken bir de şuna evrildi konu. Yani biz janraları artık eski yeni diye ayırıyoruz ama bir de yapay zekaya da ödül verecek miyiz? Yani Grammy kültürü bunu kaldırır mı diye de bir gündem geldi. Yani Grammy'ler tartışılıyor hazır. İşte 1 Şubat'a çok az zaman kalmışken. Ve bu yılda farklı şeyler göreceğiz. Bir kere yarışmanın algoritması da değişti. Nasıl yani? Yani şöyle bir şey, artık 2025'te ödül verebilecekleri şarkı sayısı, hit sayısı azaldığı için 2024'ü de içine entegre ettiler. Algoritmayı değiştirip. O ne mesela demek? en büyük adaylıklardan biri Lady Gaga ama Lady Gaga'nın albümü de 2025 öncesinde zaten duyurulmuş. 2024'ten kalma.
Abracadabra olsun, işte Bruno Mars'la yaptığı düet olsun. Ya da Apıt olsun. İşte 2024'ten geldi ama bu yıl ödüllerde aday. Bu algoritması değiştiği için kurallar. Çok saçma bir şey değil mi ya? Yani 2024'ten çok şarkı adaylığını koymuş oldu. Hmm. Çünkü 2025'te hiç çıkmadı. Doğru. Fakat şöyle bir şey olmuş. Ben o ilgimi çekti Özgün. Galiba şey kaldırılmış. YouTube verilerinin eklenmesi kaldırılmış bazı listelerde. Değil mi? Billboard'da YouTube verilerini katmamaya karar vermiş artık Billboard Özgün. Bunu biliyor musun? Bununla Yani ilgili şey de bilgin? tartışılıyor hocam. Mesela bu hafta da o konuda çok makale okudum. Benzer bir konu. İşte Spotify ve Live Nation'ın verilerini artık dikkate almamaya başladı müzik camiası. Çünkü diyor ki hep A klasman ana akım şarkıcılara destek veriliyor. Alternatif ve yarı amatör ya da amatör şarkıcılara çok ön plana çıkarılmıyor. Çok listelere girilemiyor diye. Hı hı. Burada da artık iki şeyde o prestiji azaldı yani Spotify ve Live Nation verilerinin. Hmm. Yani orada çok dinlenen, çok kendi başarısıyla dinlenmiş gibi kabul edilmiyor artık dünyada da. Allah Allah. O da ilginç hakikaten. Çünkü zaten en az kazanan orada yarı amatörler ve amatör şarkıcılar. Hı hı. Ya da müzisyenler, besteciler. Hı hı. Şimdi bir O de... dijital platformları biz çok tartışacağız yani kısaca. Kesinlikle. Zaten bence 2026'nın en büyük olayı Özgün. Dijital platformlar olacak. Fazla. Yapay zeka ve dijital platformlar olacak bu sene. Şöyle bir şey gördüm. Bir link atmış arkadaşımız. Hocam merhaba. X Diner Heroes analizi yapın ama link lütfen temiz atın arkadaşlar. Ya baştan itibaren ya B'den itibaren kopyalayın. Emre abi bu şarkı benim umarım seversin demiş. Lunar AI Studio. Lunar AI Studio sanırım bu parça biraz senin. Artık öyle mi diyeceğiz? Bilmiyorum ki. Yapay zeka ile yazılmış parçalara ne diyeceğiz Gizem sence? Bir Mesela. Baksanıza şuraya. Vallahi hocam artık bunlar sahte diyeceğiz galiba. Başka bir şey diyecek bulunmuyor. Yani sahte mi diyeceğiz? Yani sahte de diyemiyoruz ki yani. Biraz mı Evet, diyeceğiz? sahte de değil. Benziyor da. Yani şöyle düşünün aslında hani ya birazcık böyle ters anlatım ama hani ileride belki bundan yıllar sonra böyle vücudumuzun farklı aparatları da olacak diye düşünüyorum ben. Yani atıyorum çok daha gelişmiş bir kol. Değil mi böyle? Hani yapıyoruz ya şimdi saat takıyoruz atıyorum. Spor verilerini veriyor. Yok nabzını bilmem ne ölçüyor. Belki bunlar bile yetmeyecek. İleride böyle hepimiz farklı şeylere sahip olacağız. Yani o zaman artık bununla tam bir bütünleşme sağladığımız zaman hani insan simbiyoz bir şeye dönüşecek ya yani böyle karışım. Şimdi bu bestelere de böyle adlan verebilir miyiz acaba? Daha şimdiden. Sanki verebiliriz gibi geliyor artık bence yavaş yavaş. Ya hocam, Buyur Özgün. evet. Mağarada okudunuz mu bilmiyorum da sabah. Ben bu Ne? sabah bir röportaj izledim. Yok okumadım. Şeyin Gülistan'ın Pegasus Hava Yolları'nın CEO'su şöyle bir şey dedi. Daha bu sabah dinledim, çok şaşırdım. Biz pilotlarımızın ve hosteslerimizin sesini aldık. Hı. Yapay zekada anonsları okuttuk. Şimdi bu anonsları dinletiyoruz her Pegasus uçuşunda. Kimse fark etmiyor dedi. Çok güzelmiş ya. Ama o bir şey değil mi? Zaten yıllardır canlı okumadığı belliydi ki onun. Çok acayip. Ben hiçbir uçak yolculuğunda canlı konuşan birini duymadım ki. Çok uzun süredir. Zaten hepsi kayıttan geliyordu. Bütün hostesler de şey yapıyordu yani. Oyun oynuyorlardı orada önde. Biri seslendirmiyordu. Yıllardır böyle. Ama bugün ne yapmışlardır? O hosteslerin sesleri falan filan yani zaten iyice artık cılkı çıktı. Bence hostese de gerek yok. Onların yerine de zaten şey koysunlar. Animasyon. O da olur yani. Onu da izleriz. Cortis Ya da grubundan. robotlar. Tabii ki. Çok beğendiğiniz Cortis grubundan Martin 17 yaş. Tinky Outloud söyledi. 8-10. Çok beğendim ben onu. Zeynep'ciğim. Şimdi bu çocuklar bir de ayrı ayrı mı söylüyorlar? Bakalım. Jortis grubundan KBS Pop yayınlamış. Nur Gökçen çok teşekkür ederim destekleriniz için. Süper chatlere de bakacağım. Simge Sağ'ın sen ağlama analizi yapın diyorsunuz. Yani Simge Sağ'ın böyle bir şeyi ne zaman yapmış? Feyza'ya pardon. Feyza dedim ben de. Simge Sağ'ın sen ağlama bakalım. Simge Sağ'ın çok uzun zaman önce bir analizini ben yapmış idim. Evet hatırlıyorum. Bir şeyler yapmıştık o zaman. Simge Sağ'ın sen işte o 5 yıl önceki kayıtlar bunlar. Boş verin ya. Bu kadar eski kayıtları tekrar. Bu şeyden yaptım çünkü ben analizler. Tekrar geri dönmeyelim bunlara.
Norveç'in yaşayan ve en çok tanınan şarkıcısı tüm kraliyet ve ulusal etkinliklere davet edilir. Music Addicted gene gönderiyor. Geçen hafta da yıkmıştı ortalığı. Bu klasik. Buna da çok bakarsın. 2 tane birden göndermişsin ama ikisine bir de bakmam olası. Ki Norveç'in en tanınan şarkıcısı. Ki biz zaten Baltık ve Norveç tarzı ülkelerde bir numarayız. Yani herhalde röportaj yapmadığımız çok az kişi kaldı. Turap sayesinde Özgün. Gerçekten bizim için zirve geçti. EXO'dan sonra biliyorum tabii Cortis'e öyle demiştim. O enerji ise Dolu Kadehi Sertus ses analizi gelmişti. Yenisi gelebilir mi? Hocam çok iyi bir rengi var. Morgan Harper Jones Forever for Now. Bakayım. Merak ettim. Gülvera göndermiş. Peki. Tabii bu da senenin son yayını Özgün ya. 2026'dan ne bekliyorsunuz? Özgüncüm önce senden alabilir miyim? Ne bekliyorsun 2026'dan? Yani kısaca şu olsun, son 5 yılın tüm kötülüklerini yaşamayalım. Pandemiden bu yana gelen her şey çok içimize mutluluk vermedi. Yani Artık mutlu olalım. Dünya ben kimle konuşsam şöyle bir şey var, yani bizim yayınımıza pek yakışmaz böyle muhabbetler ama hani şey var ya, işte 2025 sertti, 2026 daha sert olacak. Ya bir böyle hani hep böyle bir şey var. Bu ne abi? Tamam, bakacağım Lunar diyor, merak etme. Şebnem Yani Ferah'ın inşallah Eurovision falan kurtulur. Yani. yani ama o konu ayrı bir konu zaten. Çok haklısın. Yapabilecek hale getir. Çok haklısın. Çok güzel bir yorum var. Diyor ki Belili ona. Şebnem Ferah'ın geri dönüş yapmasını bekliyoruz hocam. Ha gayret 2026'da inşallah diyoruz hocam. O zaman. Sağlık diyor Abdullah Osman. Ya o en güzeli zaten. Kesinlikle haklısın. Şimdi Gizem'e sorsanız neler Gizem diyecek sen bir söylesene. yani? Ender. 2026'dan ne bekliyorsun? Hocam 2026'dan ne bekliyorum? Artık daha düzgün bir dünyaya gözümü açmak istiyorum diyelim ama Eh. nasıl olur bilemiyorum. Ya her gün garip garip şeyler okuyoruz hakikaten ya. Gerçekten. Ve şöyle söyleyeyim. İstiyorum artık dünyanın gerçek anlamda. Çok haklısın. Yani ben en çok neyde hayal kırıklığına uğruyorum biliyor musunuz? Şimdi en son bu Epstein belgelerini falan artık iyice ifşa oldu ve ne olduğu çok net bir şey. Yani senelerdir mesela izlediğiniz, dinlediğiniz, dünyada sözü geçen insanların aslında hiç de öyle bir şeye sahip olmadıklarını görmek çok acayip değil mi ya? Ya bir pembe hayal aleminin yok olması gibi değil mi? Bana çok hayal kırıcı geldi yani. Çok hayal kırıcıydı yani. Yani o, çünkü o partilere katılmayan Amerikalı şarkıcı yok abi ya. Neredeyse yok yani. Siyasetçi yok. Amerikalı, ya geçin onu, Harvard'daki profesörden bilmem neredeki adama kadar. Yani dünyayı yöneten, içinde yer alan, sistemin içinde yer alan herkesin bu kadar korkunç olması çok acı verdi gerçekten. O Turap Aktay bu arada iyi insan lafın üstüne gelirmiş. İyi yayınlar hocam. Özgün selamlar. Evet, teşekkürler Turap'cığım. Daha hiçbir şey alamadım ha. 4-5 tane aldım. Hadi yardırın. Gönderin bakalım bir şeyler. Mustafa Kesen analizi göremedim diyor. Ya bir ara bir yapmıştım, böyle yarıda kalmıştı galiba. Bu yılki favorim 2 şarkı. Jeff Satur, Ride or Die. Gizem DNA. Gizem göndermiş. Gizemciğim bakalım. Bugün böyle sakin bir yayın. Keyifli bir yayın. Ben severim böyle yayınları. Çok düşük başlar böyle yayınlar. Ama öyle tatlı yükselişe geçer ki. Yani nereden çıkacağını bilemezsiniz. Ondan akalım böyle bakalım. Bir yerden gireriz şimdi. Neler var? Dimaş göndermiş. Param kalmadı. Ya Dimaş, sen her hafta inşallah gene Dimaş'ı atmamışsındır bana ya. Ya senin sayende herhalde 3000 kere falan Dimaş yaparız herhalde. Her hafta Dimaş özel. Bana öyle geliyor. Evet, Dimaş atmışsın. Tamam, hadi alıyorum buraya. Astana konseri. Peki tamam, hadi kırmayacağım seni. Merhaba hocam. Ses Azerbaycan'da Kış Güneşi mahnısının cover'ı. Ona bağmanızı tavsiye ederim. Tabii ki. Bakalım Ses Azerbaycan. İnşallah bakalım bu sene neler olacak. Bizim de bir takım çalışmalarımız olacak canım. Bu sene de bir şeyler yapacağız. Evet, bunu alalım. Yalnız buradaki bütün eserler telifli biliyorsunuz. O telif başımıza iş açar yani. Evet. Herhalde canım. Aynen öyle. Bak sen de şey yapmışsın. Miyav grubunun ana vokaline bakar mısınız? Bak bunu merak ettim. Çünkü Miyav grubunu net söyleyebilirim. Benim kızımın şarkıları arasında 1 numara şu an Özgün. Yani inanılmaz çok dinliyorlar. Hemen bakalım. Bununla başlayalım bugün yayına. Miyav Gamon
Number One Girl, The Seasons KBS World TV 25.05.16. Şimdi 2025 16.5 evet Mayıs'ta 7 ay önce yapılmış bu daha yeni değil mi? Aynen öyle. Şimdi solisti kimmiş? Bir dakika Miyav. Şimdi televizyon şovundaki tüm performanslarda ototune var haberiniz olsun. Bir kere baştan söyleyeyim size. Bunların hepsini böyle düzeltmişler demiyorum. Zaten doğal ototune olduğu için okumalarında hafif düzelerek sürekli geliyor ton içinde. Özellikle sesleri dümdüz verme konusunda yardımcı oluyor seslere ototune. Ne kadar böyle düdük gibi geliyor değil mi bir anda? Bu arada ses rengi çok güzel kızın ya. Hakikaten çok güzel bir ses rengi var. Kızın adı neydi? Ana vokalin adı. Ximsu. Belki sen de biliyorsundur Gizem bu arada. Rezacığım hoş geldin. İran'a selamlar. Tebriz'e. Bu Little Mix diyor. Bilmiyorum ismini. Yo ne Little Mix ya? Gavon. Adı Gavon. Tamam. Bir nefeste böyle bir şey var. Normal. Ya bunlar üst düzey şarkıcı değiller ama bu kız iyi bir şarkıcı. Yani Blackpink'teki Jennie'den kat kat iyi şarkıcı. Yine Blackpink çıldırdı. Okuma duygusu çok güzel. Okuma duygusu çok güzel. Biraz Olivia Rodrigo tadı var bazı okuma stilinde. Şimdi zaten hani bu tarz şarkıcıların özellikle Kore'de kurulmuş grupların çoğu bir Amerikan şarkıcısının ses klonunu hep size hissettiriyor. Yani bu bir şeye benziyor diye hep dinliyorsunuz. Yani işin sihri bu. Kore müziğinin gerçekten bu K-pop müziğinin sihri hep bir şeyi benzeyerek sizi çekiyor. Ya bu böyle bir şey falan diye böyle peşine düşüyorsunuz. Çok güzel okuyor. Bir daha dinlemek isterim. Nasıl düzeltme ya? Şarkı Blackpink'ten Rose'nin Her Yerde Varlar. O da güzelmiş bu arada ya. Parça Rose'nin şarkısı. Acaba Rose bu şarkıyı nasıl okuyor? Haydi bir versus yapalım mı Özgün? Of. Of. Ben çok merak ettim. Madem onun şarkısı oku bakalım Rose. Rose değil, hayır Rose. Parçayı live okuyor mu? Bakalım. Tamam güzel. Rose'nin hakikaten iyi söylediği performanslardan biri bu. İlk defa etkileyici. Tabii burada klasik o geriye çekmeleri kesin hastadır. Hep dizlere çıkarken bir çekinceliği var. O normal artık tanıdık. Ben bakalım Miyav'a. Şuradayız. Nakarat. Bu ses, sağlam ses onda da çok yok. Bir yere kadar daha sağlam geliyor ama o da kesiyor. Gibi. Hangisi daha duygusal sizce? Bence Rose daha duygusal. Kız da güzel okuyor. Sert bir sesi var. Ben seviyorum bu aslında rengi. Daha böyle dramatik, keskin. Ama Rose burada daha fazla hissediyor parçayı hakikaten. Yani ona çok güzel. Gerçekten iyi performans. İlk defa Rose'nin bu okuyuşundan
bir ateş çıkmış. Hakikaten çok başarılı. What's it gonna take for you to want me? Belki kendi bestesi için olduğu için olabilir. Ya bu renk böyle ağlayarak söylüyor parçayı yani. Duygulu, çok daha duygulu. Girl in your eyes, girl in your eyes, Bu da bir dağılmış tabii. girl in your eyes, Sonradan düzeltmeler. Bu kadar olacak artık. girl in your Tam bu kızın girdiği yer burasıydı, değil mi? eyes, girl in your eyes. Evet, tam burada girme. Ya bu mesela genelde ben böyle şeyleri izlediğim zaman bir detone hissini alırım ama bu sefer öyle hissi almıyorum. Çünkü parçayı bestelerken bu rengi çok iyi yakalamış. O sesteki kırganlık aslında hikayenin anlatımıyla da birleştiği için güzel bir şeye dönüşüyor. Yani aslında detone olup olmamak her zaman çok önemli bir şey değil. Hikayeniz sağlamsa her şey çok daha duygusallaştırıyor işi, baksanıza. You want me, I'd give it all up if you told Hadi daha dramatiklik bile. Now I'm born, girl in your eyes. Ondan sonra ya şöyle söyleyeyim. Hemen şunu ikisini kıyaslayayım, sonra da son bitireceğim. İki vokal de bence gayet başarılı. Özellikle Rose'nin duygusal hali harikulade. İlk defa bir Blackpink kızının çok iyi performansını duydum böylece. Gerçekten çok iyi bir performans Rose'nin. İlk defa bayıldım. Ama Miava'nın rengi çok güzel. Çok koyu bir rengi var fakat onun kadar duygusal değil. Fakat biz zaten senelerdir bu ototune hikayesiyle beraber hayatımızda yapay zekayı kullanıyorduk. Yani biraz önce dediğim o simbiyotik yaşam dedim ya Özgün. Aslında simbiyotik yaşam içimizdeydi ve bütün herkes bunu kullanıyordu. Bu kadar şimdi işi bir noktaya daha fazla simbiyotizmden gerçeğe doğru dönüştürdük. Zaten hayatımızdaydı. Bence hiç ayıp bir noktası yok artık. Yani bu kadar normalleşti. Hatta geçmiş senelerde zaten Eurovision'da da biliyorsun bütün şey kullanılması falan yasaklanmadı. Backtrack'ler yasaklanmadı. Efendim autotune Evet. kullanması yasaklanmadı. Hiçbirini yasaklamadılar yani. Yarışmalarda serbest bıraktılar. Zaten 2001'den beri orkestra yoktu. Tamamıyla playback'e dönmüştü. Mükemmel. Zaten o da bırakılmıştı. En sonunda da zaten şeye doğru gitti artık hani. Birinin gelmesine de gerek yok. Biz hallederiz'e kadar geldi. Orayı geçelim. Bence performansın kendisi de güzel. Rose'yi alkışlıyorum. Bütün Blackpink'çiler bu gece rahat uyuyabilir. Gerçekten alkışlıyorum. Bak, uzun süredir bu kadar alkışladığım performans çok başarılı. Tebrik ediyoruz Rose'yi. Yıllar içindeki gelişimleri de takdire şayan bu anlamda. Ama beste yapmak çok önemli. Besteniz varsa abi kötü iş yapmıyorsunuz. İş iyiye doğru gidiyor. Hiçbir zaman kötü olmuyor. Peki. Ramin Şirelizade, Kış Güneşi, Knockoutlar, Ses Azerbaycan, %100 telifli. Yani yapmak isterim ama çat diye telif. Boş boşuna silmek istemiyorum. Dimash Astana Stranger konseri. Kim bilir ne çatlakçadır artık bu. Vay, Dimash'ın dışında bir şarkı gibi duruyor değil mi? Bu acaba playback mi ya? Ya hani o sırada şey mi yapıyorlar? Canlı söylemiyor gibi duruyor değil mi? Bir garip geldi. Bak şu Dimash'tan bıktık diyen var ya. Ben aynı şeyi ben de hissediyorum da ondan. Anladın mı Recep? Ya çünkü çok fazla yaptım artık. Ride or Die Jeff Satur Monster Music Festival 2025. Bu neymiş acaba? Ride or Die. Gizem kimdir bu kız? Bu adam. Hocam kendisi Tayland'ın çok ünlü bir şarkıcısı, bestecisi. Her türlü müzik yazar, şarkı yapar. Tayland'ın. Ayrıca aynı zamanda da artist. Tayland'ın. Evet. İlk defa bir Taylandlı şarkıcıyı izleyeceğim şu anda. Fancam'den çek. Bu böyle pop grubu falan mı bu? Yoksa tek bir solist mi?
Yok hocam, sadece solist. Hatta Alec Benjamin'le düeti falan var. Epey ünlü bir şarkıcıdır kendisi. Sadece Tayland'da mı ünlü yoksa çevre ülkelerde de ünlü biri mi? Amerika'da falan ünlü hocam, çünkü Alec Benjamin'le ve de birkaç tane Amerikalı şarkıcıyla daha Feat'i düeti var. var. Abi sahne düzenine bakar mısınız? Bu şeyler nedir böyle çok tatlı. Monster Music Festival çünkü değil mi? Canlı. Aslında özü rap gibi ha bunun. Öyle bir akış var fakat biraz rock formunda yapmışlar. Çünkü çocukluğundan beri rock şarkılar dinleyerek büyüdüğünü söyledi hocam. Evet, ama işte o karışım bak burada. Sanki böyle bir trap şarkı sözü gibi gidiyor fakat arkadaki yapı rock. Bu da en ilginç karışımlardan biri bu da. Yumuşak bir ses rengi var ama çok güzel bir rengi var. Şunu bir açayım bakayım. Liza da Taylandlı diyor. Doğru, haklısın. Böylece daha önce görmüş olmuşuz Taylandlı bir şarkıcıyı. Doğru doğru. Pek benlik değil abi diyor herkes. İşte herkesin tarzı başka. Abi dünyada müzik yapılıyor abi. Her yerde farklı şekilde yapılıyor hem de. Ve bunun sonucunda da bir sürü sonuç ortaya çıkıyor işte. Ya siz kendi bölgenizde bir şeyi çok seviyorsunuz. Bambaşka bölgede bambaşka bir şey dinleniyor. Çok sevmeyebilirsiniz ama o bölgede çok popüler oluyor. Yani ortaklığı çok ilginç. Ben şeye çok daha fazla değer veriyorum her zaman. Yani madem böyle bir şey var, biz niye iletişim kurmuyoruz ya? Ben hep bu konuda böyle şeyim. Çok iyi niyetliyim. Ya bence dünyada bir şey varsa bizim sanatçılarımız mutlaka iletişim kurmalılar. Ben böyle düşünüyorum. Bizim feat'lerimiz olmalı. Yani adam gidip bir Amerikalı şarkıcıyla feat yapıyorsa neden bir Türk şarkıcıyla yapmasın? Neden olmasın yani? Si bemolmuş evet. Genç bir şarkıcıya benziyor. Bu renkler çok temiz çıkıyor şu anda. Ve güzel bir yüksek bariton gibi bir rengi var. Burada niye dondu ekran? İnternet mi gitti? Sizde var mı problem? Yok hocam, sıkıntı Yok. Tamam, yayında var mı problem? Çünkü böyle dönüyor. Dondu. Sizdeki gördüğünüz ekranı görüyoruz sadece. Tamam, ben bir şunu bir yenileyeyim. Bakalım ne olacak. Tamam. Akıyor şu anda. Yo, bu bayağı dondu. Hah. Şu 80'in üstüne çıkarmayalım. Bol bol vokallerle gizli bir canlı performans. Hep dediğim gibi. Sol minör para. Şimdi bu tür müzikleri mesela akustik versiyonu var mıdır bunun? Hiç sanmıyorum. Çünkü akustik versiyonu olsa bu si bemol notasına çıkmak çok kolay değil pat diye. Devamlı söylemek zevkli de değil. Aslında işin keyfi bu sound'un içine yerleştiği zaman, yani böyle bir rock sound'un içinde bu si bemolü çıkarmak çok zevklidir ve daha kolaydır. Çünkü daha hacimli ve hep kuvvetli olmaya sürekli parça sizi zorluyor. Hep sizi oraya çekiyor. Zaten dikkat edin. Parçanın o bölgelerine gelirken hep öne doğru eğilip hep şu hareketi yaparak böyle bastıra bastıra söylüyor. Ama bir akustik versiyonu olsa çok zor olabilir. Var mı? Bakalım. Hiç sanmıyorum. Zaten yok da. Bakalım.
kafa sesiyle çıkarıyor gördüğünüz gibi sesleri. Ya tam seste. Bu ne kadar genç bir şarkıcı bu arada ya. Jeff Satur. 30 yaşında hocam şu an. Çok daha genç duruyor ya. Saçma sapan genç duruyor ya. Bayağı 20'li yaşlarda bir çocuk. 95'li. Aşırı genç duruyor yani, abartı. Ne ilginç bir kariyer bu arada. Bangkok'ta doğup babası tarafından Tay, İtalyan, Hint kökenli, annesiyle Tay, Çin kökenlidir. Allah Allah. 5 kişilik ailenin ikinci çocuğu. 9-10 yaşlarında çoğunlukla metal müzik dinleyerek başlamış. AC/DC ve X Japan'den ilham alarak müziğe yönelmiş. Ama sonrasında bakmış ki pop müzik diye bir şey var, ne işim var şimdi onlarla uğraşacağım demiş. Onu da ben yazıyorum şu anda size. Peki. Teşekkürler. Evet. Morgan Harper Jones, Forever for Now. Akustikhane London Sessions. Akustikhane London Sessions mı yapıyor? Allah Allah. Bu da ilginç bir durum. Peki. Morgan Harper Jones. Abi 7 Haziran 2025'te yayınlanmış. Sadece 540 görüntülenme almış. Bu nasıl olabilir ya? Yani bayağı kimse dinlememiş. Cool my tears, dry my hair, stroke my shoulders, lay my secrets bare. You'll take the dreams with the nightmares, nothing scares you. Ne kadar net bir sesi var kadının. And I'll draw your features with my lips and follow each freckle to the scar on your hip. Tam hikaye anlatımı. Ton, Seems that I'm rahatlık. loved just because I exist with you. I won't make a promise that I can't keep. I've been so Ya bu tarz müzik bir dönem acayip patladı. Şu tarz müzik yani böyle tek hikaye anlatan, orta ton konuşan, dinlenmiş, duru, dışarıda gri bulutlar, hayat akıyor, sakinlik ve içsel bir yolculuğu anlatan sözler. Yani bu dinginlik bir dönem inanılmaz etkindi. Hangi dönem olduğunu söyleyeyim size. 2013-2018 arası. Böyle patladığı bir şey var bunun. Sonrasında ise biliyorsunuz 2018'den sonra pandemi, 19 pandemi, eve kapanma. Bu müziğin birazcık daha böyle yarı şahlanmış, yarı dinlenmiş ara bir şeyine denk getirdi. Ama sonrasında bu bitti. Yani bu tarz bitti. Şu an artık dinleyicisi çok az. Ama bir dönem acayip etkileyiciydi. used to relying on me. Bol hüzün. Don't know for sure yet if you'll Ama hani sesini değerlendirirsen bence harika bir rengi var. always be what I Tertemiz ya. Ya şu dinamik mikrofonun çünkü bu kadar temiz ses alması ancak kadının sesinin temizliğiyle anlatılabilir. Vallahi billahi. İnanılmaz. but no need to doubt. It feels like forever for now. Forever for now. Parça bir yere gidiyor mu peki? Make Cellolar. Falan böyle bir şey bu. I learned that Gidelim. so used Geçiyorum. to doubt. Geçiyorum. Feels growing. Geçiyorum. Evet. Bu tarz şeyleri dinlemeyi seviyorsanız böyle dinlendirici, çok konuşan, hikaye anlatan, sizi sakinleştiren, kitap okumanıza yarayan kesinlikle mükemmel bir tercih. Kesinlikle. Peki. Slow Down, Cecil. 2019 Pioneer Concert with the Tabernacle Choir. Bayağı bir koroyla moroyla. Bu neymiş ya? Neydi Norveç'in en baba şarkıcısı değil mi? In the midst of my confusion, Cecil. in the Özgün sen Cicel'i bilirsin. %100 artık. Bilmeme ihtimali sıfırdır herhalde.
Ya Turap sayesinde öğrendim hocam. Turap'ın Trab'ın favorisi. başımıza açtığı belalar. Yani. Bayağı Celine Dion şu anda aramızda. Hatta Barbara Streisand. Oo! Turab'ın karanlık dünyası. Aman Allah'ım, Barbara Streisand'a geldik. Bayağı Barbara Streisand dinliyorum şu anda ben. Baksanıza. In the time of desperate need, when I'm thinking not too clearly, a gentle voice does intercede. Oo. Ama şarkıcılığı çok zor bir şarkıcılık yani. Ses kontrolü çok yüksek olması gerekiyor ki. Tabii şimdi biz başlangıçta böyle taka 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 saydırarak girdik. Ama tabii ki hani Barbara Streisand'a da saygı lazım. Şimdi buradaki Barbara'yı tanımıyorsun ama tanısan anlayacaksın benim dediğimi Turap. Sağlam vibratolar, tam timing mükemmel. İfade net, en ufak detone yok. Ya bir de bu kayıtlarda mesela sonradan düzelttim falan da yok. Belli yani. Bu ne ya? 2019, 23 Ağustos. Pandemi değil mi bu? Baya pandemi bu galiba. Özgün. Abi dünyada bir şey değil mi? Yani o kadar pandemi etkiledi ki. Yani biz hep bu döneme döndüğümüzde 2019-2022'ye her dönüşümüzde aynı şeyi yaşayacağız, biliyor musunuz? İnanılmaz yavaş, farkında mısınız? Ve böyle şey yani. Hep sakinleştirici sürekli. Hep içe dönük. Çok ilginç. Ya bir de 2018-19 arası hocam hatırlıyorum. Çünkü zaten kanaldaydım o süreçte de. Hep ASMR videoları çok patlamıştı. Benzer dönemler. Yani ona Benim ilk dönemlerimde herkes bir meditasyon arıyordu. doğru. Sedatif müzikler arıyordu o Bu dönemde. tam o zaten. Şuraya bak. Hep ASMR konuşuyorduk biz kanalda. Evet. O yıllar. Evet, hatta yayınlarımız var. İnanılmaz kontrollü bir sesi var yalnız ya. Ya bir kere normal kuralların tamamen dışına çıkıyor okuyuculuğu. Neden? Hani kural nedir? İletişim kur, aç gözlerini, sözleri sat. Hiç böyle bir şey. Bunları çöp abi. Kadın bu şarkıyı söyleyebilmek için tamamen gözleri kapalı. Çünkü konsantrasyonunun çok yüksek olması gerekiyor ki bu kadar temiz vibrato ve entonasyonla söylesin. Hiçbir şey yok başka yardımcı olan. Biraz önce o Taylandlı şarkıcıyı dinlediğimde ne dedim? Orkestra söyletiyor. O tiz sesleri, o güçlü sesler çıkarttırıyor. Ama burada öyle bir şey de yok. Baksanıza, arkada sadece dümdüz yay çeken bir orkestra var. Bu kadar. Bu. İnanılmaz zor ya. Yani tekniği harika şarkıcının bu arada. Ya, E'leri bile nasıl açıyor? Klasik opera eğitimi, ya klasik şan tekniği eğitimi zaten hemen gözüküyor. Oh, şaka gibi ha. Kafa sesleri. Diyafram destekli. Bir anda tam sese de geçiyor, geri geliyor. Eller dua pozisyonunda. Acayip güzel. Acayip güzel. Ya burada God derken müthiş. Hafif müzikal tadı da var bestede. Koro ne zaman girecek biliyor musunuz? Ve o zaman patlayacak ortalık belli. Süper chatlerin hepsine bakacağım sevgili arkadaşlar. When things are pressing
Albüm sound'u vermiş kadın ya. Oho, açtı gözlerini. Oo, ifadeler o kadar net ki, tertemiz. Nefes aldı. Aa. Hadi canım. Abi baya başka bir mod bu ya. İnanılmaz güzel ya. İnanılmaz güzel. Daha keskin bir yere aldı. Aa, üst bölge. Geliyor muhtemelen yukarısı. Tabii. Yani ses tizleşmeye başladığı her an daha da önde toplamaya başlıyor. Eğer çok daha yukarı gitmeyecekse yarı kafa sesi göğüs sesi arasında bırakıp tekrar aşağı çekti. Yukarıya çıktığı her an keskinleşmesini arttırdı. Ya olağanüstü bir şarkıcı karşınızdaki. Herhangi biri değil yani, net. Daha keskin. Yumuşak aldı. Tamamen kontrol üzerine ya. Mesela ben Sisel'in normal hayatını çok merak ediyorum şimdi şu anda. Neden? O kadar kontrol ediyor ki sesini. Çok fazla yani. Böyle didik didik ederek sesini kontrol ediyor. Çünkü bu ve biraz hassas, tam Başak Burcu kadını. Özgün. 2026 tatil tahminlerimi vereyim mi? Allah'ım ya Rabbim, nereden nereye geldik? Bu kadın değil mi? Yani tam Başak Burcu kadını. 24 Cuma değilmiş. Tabii nerede? Ben şimdi bakalım. 24 Haziran doğumlu. İkizler Burcu tahmin ediyorum. Ya da Yengeç mi bu? Ne bileyim. Yengeç Ama- Burcu, Yengeç. Yengeç Burcu. Evet, Ama şöyle Özgür. bir şey var hocam. Hadi. Burçlarda doğru tahminler her zaman yükselen burca göre yapılıyor. Doğum saatine bakalım. Ay. Ne diyor bak? Dünyanın en iyi crossover sopranolarından biri olarak kabul edilir. Müzik tarzı pop kayıtlarından, halk şarkılarından, klasik vokalleri, opera aryalarına kadar uzanmaktadır. Müthiş zaten. 56 yaşında şu anda. 69 doğumlu. Norveç. Evet, müthiş bir şarkıcı. 1980'lerin sonunda 90'ların başında ün kazanmış. Evet falan fıstıkan geçiyorum şimdi. Brian May'den tutun bilmem Placido Domingo'ya, Anzavur'dan Titanic filminin müziklerine bile girmiş Özgün. Fena fena zaten belli. Sissel 6 Aralık 2007'de Mormon Tabernacle Korosu ile yaptığı bir işbirliğiyle ilk Amerika'da Grammy adaylıklarını almış. Bu konser. Evet ama bu tabii sonraki versiyonu herhalde. 2006'da 2007'de yapmış. Sissel'in katkıda bulunduğu film müzikleri diğer albümler hariç toplam solo albüm satışları 10 milyon albüm. Ve bunların çoğu, olaya bak. 5 milyon nüfusu Norveç'te satılmış. Şaka gibi. Bütün ülke almış yani albümü Özgün. Bütün ülke. İnanabiliyor musunuz? Ya beklenir çünkü Norveçliler de çok böyle bu tarz müziklere yakın. Ama bu delilik. Tabii. Yani 10 milyon Türkiye albüm bir olmuş bir şey. numaralı. 5 milyonlu Norveçliler almış. Zaten pardon 5 milyon nüfusu Norveç'te çoğu satılmış. Ve albümleri İsveç, Danimarka, Japonya'da da satmış. 11 kez plak kazanan tek Norveçliymiş Özgün. Albüm Evet. satışında. Sissel ağırlıklı olarak İngilizce, Norveç'te söylese de İspanyolca, İsveççe, Danca, İrlandaca, İtalyanca, Fransızca, Rusça, İzlandaca, Faroeca, Almanca, Napolice, Maorice, Japonca, Latince, bir tek Türkçe yok. Bak bir tek Türkçe yok. Çok üzücü. Evet. Çok üzücü.
Sissel acaba soyadı nasıl okuluyor bilmiyorum. Soyadı kilise çiftliği veya kilise tarlası anlamına geliyormuş. Vay be, ne acayip. Çocuk korosunda başlamış müziğe. Yani bu kadar kontrol yalnız normal bir şey değil ya. Gerçekten normal değil yani. Hani bu kadar ses kontrolü normal değil. Tamam, operada da var bu kadar ama bu fazla. Zaten Çünkü çocukken hocam şimdi gördüm ekranda. Çocukken de hemşire olmak istiyormuş. Allah Demek yine o Allah. iyileştirici güç, Var, işte iyile- ses sınırları falan filan. Oh yeah. Çocukluktan geldi. Harika. Harika. İnanılmaz. Yani oturup külliyat gibi araştırılacak bir kadın bu arada. Bayağı bütün Zaten- Norveç tarihinden önemli şarkıcılarından biri. Net. Nedim abi Norveç'e gidelim yazmış. Bak, yıllar önce hatırlar mısın, bir Japon şarkıcı izlemiştim. Sonra demiştik ya, hadi ekip olarak gidiyoruz Japonya'ya falan. Kim gelmek ister? Hadi Norveç'e gidiyoruz. Kim gelmek ister? Gidelim vallahi, ne güzel olur. Baksana abi, kaç tane şarkı var. Richard Marx tarafından yazılan 2 pop şarkısı. Deep Purple'dan John Lennon tarafından White a Wild. Yani ya, aha bir saniye. Orada bir Yüzüklerin Efendisi gördüm abi. 2004 yaz ve sonbaharında Sissel Yüzüklerin Efendisi Senfoni Orkestrası'yla da turneye çıkmış. Hoho çüş. Yüzüklerin Efendisi filmlerinin müziklerine adanmış bir orkestra performansında da solist olarak yer almış. Yani çok acayip kariyer. Müthiş bir kariyer. Yani sesinin nerede olduğunu yüzünden, mimiklerinden o kadar net seçebiliyorsunuz ki, baksanıza şu gülümsemeye. Ya bir insan böyle güzel gülümser mi ya şarkı söylerken? Ne yapıyorsun abi yani? Hani ruhu yüzüne yansımış falan derler ya. İnanılmaz bir şey ya bu. Bitiyor zaten burada. Zaten bayağı kadın transa geçti. Yani oradan nasıl gözlerini açıp bakacak, ben şimdi onu merak ediyorum. İnanılmaz ya. Bu Amerika'da verdiği bir konser bu arada. Şakır şakır. Evet, çok değişik. Çok hoşuma gitti. Peki. Sissel'i de incelemedik demeyiz Özgün artık. Kafamız rahat. Evet. Evet. Curtis Martin. Bakalım Martin ne yapıyor? En beğendiğim solisti Curtis'in. Haydi bak. Oha, bu ne? 36 dakika kayıt mı olur? Bir dakika bakayım. İncelemeden açmam. All rights reserved. Bütün hakları saklı. Şakkadan hak yapıştıracaklar telif şimdi. Bir tanesini dinleyelim hadi birazcık. Zaten soğuk. Neden klimayı açayım ki? Sözler bunu anlatıyor. Özgün, tam bizlik parça. Denizli ayakta. 8 dakika 10 saniye miymiş şarkı? Harbiden Ohanda. Gerçekten mi? Yok hayır. Ha, gönderen 8-10 demişti. Özür dilerim, tamam. Mıydı dediğin. Değil mi? Tamam, özür dilerim. Açıyorum şimdi. Okay. Açtım. Thinking Out Loud. Ey. When your legs don't work like they used to before, Cover. and I can't sweep you off of your feet. Baya boğarak okuyor pesleri. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you till we're 70. Yani evet, güzel, gerçekten güzel okuyor. And baby, my heart still full as hard at 23. Baya bütün kariyeri bunları dinleyerek geçmiş işte, gençliği. And I think
something mysterious. Yeah, yeah. Maybe just a touch of a hand. Çok genç bir grup. Bu arada bir şey diyeceğim. We are falling in love with you every single day. Bu çocuklar zaten Kore doğumlu değildi değil mi? Hepsi Amerika doğumlu bunlar. I just wanna tell you I am. Şimdi bayağı şiveleri iyi çünkü. So honey now, Geliyor. take me into your loving arms. Hafif kirli vokal. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your weight on my beating heart. I'm thinking out Yok yok hepsine bakacağım merak etmeyin süper chat. loud. Biraz sonra. Maybe we found love right where we are. Ya benim duyduğum en iyi coverlardan biri bu. Çok başarılı gerçekten. Ya birebir aynı okuyor ama yani böyle kalıp var. O kalıbı birebir aynı şekilde o da okuyor. Yani bir şey kattığını görmedim. Ses rengi çok güzel. Zaten bu grup böyle şey özel seçilmiş bir grup Cortis. Belli zaten yani. Hani iyi iş yapan bir solist belli, rapçi belli, dansçı belli. Hepsi çok enerjik, genç. Böyle Amerika'ya daha çok hitap edecek. When my hair's all gone and my memory fades. Is- oh. And the crowds don't Do. remember my name. When my hands don't play the strings the same way. Geçeyim biraz bunu ya. So baby now, Burası bir böyle geliyor yani. Ne güzel yani. Tam oturmuyor ama bir şey eksik. Biraz böyle hareketli bir gırtlağı yok galiba. so baby now, Mesela bu bir çiğ bu. take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Oh darling, place your weight on my beating heart. Böyle devamlı öne doğru eğilerek la 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 la. Bu öne doğru eğildiğiniz zaman zaten kaçınılmaz olarak o sıkışma hissi kirletmeyi de kolay yapıyor. Devamlı kirli bir sesle söylemesinin aslında zevkli. Yani şöyle bir mikrofonu alın elinize. Ben de tornavidayı alayım. Yani şöyle bir kendi kendinize evde deneyin mesela. Mesela karşıya hey 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 böyle parlak bir renk gelir. Hey hey hey. Bu daha kolay. No. Hey! Hey! Parlak ses çıkarmanın yerinde istediğin zaman kirletmeyi kolaylaştıran bir şey de şu öne doğru. Sanki bakın konuşma bile böyle olur ya önde. Biraz eğilirseniz yani doğrulduğunuz zaman daha düzgün bir postürle. Böylece postürlerin de canını okuyoruz. Fakat bu okuyuş yani her ne olursa olsun ses üzerinde bir baskı yaratır. O kirlilik kalır yani. Öyle tertemiz geri dönemezsiniz her yerde. Thinking out loud. Bak hep kir var. Maybe we found love right where we are. Kendi şarkıları zaten böyle tiz şarkılar falan değil bu Cortis'in. Baby, we found love right where we are. We found love right where we are. Bence güzel. İyi grup zaten daha önce de söylemiştim. Gayet de başarılı bir performans. Tebrik ediyoruz. Martin. Bu arada hocam Buyur Özgüncüm. Cortis grubunda Martin'in babası Kanadalı ama kendisi Kore doğumlu. James de Çin doğumlu. Ailesi de hem Tayvanlı hem Çin'di. Ama grubun diğer üyeleri de Kore doğumlu Martin'le birlikte. James dışında 4 üyesi de Kore doğumlu. Bu şey Martin Kanada doğumlu. Hayır, Kore doğumlu fakat babası Kanadalı. Yo, birthplace Kanada yazıyor. His father is Canadian and his mother is South Korean. Martin is older sister, Cortis documentary. Evet. O zaman Yani Martin Fax, birthplace Kanada diyor. Doğum yeri Kanada bu araştırdığıma çocuğun. göre Seul yazıyor. Valla değil. Burada da başka bir şey yazıyor. Bak tam burada yazıyor Martin Sadece Fax. James Çin'de doğmuş, gerisi Kore'de doğmuş gözüküyor. Değil ya, Benim değil. kaynağım. Bence bir hata var çünkü bu grup bayağı Amerika doğumlu çoğu.
Bir yazsınlar, bizim çocuklar yazsınlar şimdi chat'e. Zaten oradan çıkar meydana. Stage name Martin. Birth name Martin Edwards ya Özgün. Doğum adı. Kore Baba adı Kanada Park olduğu Woo-ju bu arada. Lideri Mart 2008 doğumlu ya. Mart 20. Zodiac Pisces. Bak şimdi yazacaklardır. Yıkılır şimdi chat. 1.90 boyundaymış Özgün. Oha. Evet. Evet, Kanada karışık. Hem Kanadalı hem Koreli. Temsil ettiği renk bu arada kırmızıymış. Allah'ım ya Rabbim. Emojisi köpek. İtalyan Greyhound. Allah'ım sen yardım et bize. Ne çok şey temsil ediyoruz. Biz neyi temsil edeceğiz acaba Özgün? Sen mesela neyi temsil ediyorsun? Hepimiz bir renk seçelim mi artık? Evet, ben de renk Yani seçmek ben istiyorum. turkuazdı Sen- genelde en sevdiğim renk ama. Tamam, güzel. Sevdiğimize göre mi seçiyoruz? O zaman şöyle yapalım Özgün. Bir daha yayınlara çıktığımız zaman hepimizin bir rengi Evet. olsun abi. Gerçekten yani afiş mafiş yapıyoruz ya. Ben mesela kendimi şey olarak temsil edeyim. Ya böyle sarıyla mavinin karışımı ne olabilir? Ben sarı ağırlıklı bir mavi. Mesela öyle bir renk var mı? Yeşil olur hocam sarıyla maviyi karıştır. Ama sarı olması lazım. Görmemiz lazım sarıyı yani. Harbi sarı. Hardal belki. Hardal rengini sevdiğinizi biliyorum. Hardal. Ben de. Tamam. Benim rengim hardal. Tamam mı artık? Gizem senin rengin ne? Hocam ben en çok kırmızı ve turkuazı seviyorum. Tamam. O zaman siz Özgün'le tabii ki turkuazı seçtiniz ikiniz. Sıkıntı yok. Yani bir grupta 2 tane turkuaz da olabilir. Bir şey. Tamam. Biz artık renklerimizle kendimizi ifade edeceğiz, tamam mı? Sevgili Benim de arkadaşlar. emojim papağan. Tamam. Sen papağan. Gizem sen hangi şeyi tercih ediyorsun? Ben kediyim hocam. Tamam, sen kedisin. Ben sarmanım. Tamam mı? Ya ben kangalım. Ben kangalı istiyorum abi. Tamam. Kangal bende. Rengim hardal. Özgün'ün artık rengi turkuaz ve hayvanı da papağan. Tamam mı? Kimliğimiz olarak. Bundan sonra kendimizi böyle ifade edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben her yere ekleyeceğim bunu artık. Niye abi, dünya böyle ifade ediyor, bizim ne eksiğimiz var? Bak herkes chat yıkılıyor şu anda bu arada. Emojisi kelebek olan. Hocam Sivaslı mısınız? Hayda. Vallahi Sivaslıyım. Annem Sivaslı. Evet. Babam Sakaryalı. Annem Sivaslı. Ben de Cortis'ti Martin gibi. Kanada ve ya öyle bir şey de var. Güzel. Güzel. Bak neler yakaladık. Tamam. Ben ahtapot diyor bazı arkadaşlar. Çete yeni gelen var Ezgi. Diyor ki ne oluyor? Evet abi, tamam artık. Bundan sonra böyle. Okey, Sivas'a bekler hocam. Geldim Masal Beraz Sivas'a da. Geldik. Kedi olan var. Bakalım neler var. Kangal'la. Evet. Sen şimdi nerelisin? Evet, devam ediyoruz. Kahkahalardan anladığımız kadarıyla buraya kadar gelmemiz gerekiyor. Teşekkürler Cortis. Teşekkürler Martin. Cevapsız sorular akapella cover geliyor. Bakalım bu nedir? Yusuf Çilek. Yusuf Çilek. Burası Kadıköy mü? Düştün. Sol diyez başladın, sola düştün. Sıkıntı yok, olabilir. Yani bir böyle bir heyecanla girdin ama bu ton değil aslında. Bu tondan girerek yapamazsın parça. Yani ne sen baktın ardına ne de hep aynı yollarda yürüdük. Gel bak şimdi. Sol diyesin şu an. Düştün. Sol. Tamam. Bir yetenek var ama yetenek hiç daha şekillendirilmemiş. Bir eğitimle süslenmemiş. Ne yapacaksın? Bir tane gitar. Bir gitar alacaksın. Oturacaksın. Gitarla bu şarkıları önce gitar çalmayı öğreneceksin. Sonra gitarla beraber söylemeyi öğreneceksin.
Al sana öğretmen. Tamam. Lunar Stüdyo'dan nefis bir şarkı geliyor. Uzak durma gel yanıma. Kendi bestesi. Söz müzik Ayça Kocaağa. Ayça sen misin Lunar Stüdyo? Telif haklı, copyrightlar falan neler yazmış. Ses görsellerin hakları, Lina... Peki. Durma gel yanıma. Aşk bir kez gelir sakın kaçma. Korkmasın yüreğin. Bu gece asla oynama benimle yanarsın sonra. O bu parça ne zaman gelecek? Bir saattir dan 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 vuruyor. Haydi bakalım. Bir oyun kurdum bu gece senle. Müziğe gerek yok. Kalbi dinle sen ateş ol. Talip Hoca çok selam. Maruf nasıl Maruf? Durma gel yanıma. Aşk bir kez gelir sakın kaçma. Korkmasın yüreğin. Güzel olmuş tabii ki. Yani ya zaten yapay zeka bize güzel olarak tabir ettiği bir şey var onun. Hepimizin ortak anlayacağı bir şey de müzik üretiyor zaten. Fakat Bu gece asla oynama benle yanarsın sonra. bir tane hepimizin diline dürülecek söz lazım. O punch yok parçada. Punch yok. Hani kalbimi tana tana tanta sonra diye kalıyor ama orada bir laf lazım. Hani Serdar Ortaç'a bak. İşte ne diyor? Seni çöpe atacağım poşet aşk na 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 na. Seni çöpe atacağım poşete yazık. Bak punch. Hepimizde o var. Kolay bir şey kuruyor. Bunlar çok önemli. Eğer böyle Türkçe pop yazacaksan punchların olacak abi. Mutlaka olacak. Morat bu arada Süper Chat'e biraz sonra dalacağım sevgili arkadaşlar. Sizlerin beraber. Jenny Coachella isteyenler var. Chat'ten de bayağı isteyenler. Biraz sonra geri dönüyorum. Azıcık sabredin. Sesin analizi, şahıs analizi yapanlar ne olursun göndersin. Tabii ki her türlü bilgi. Muhammed Atlihan mesela bakın şahıs analizi isteği göndermiş. Onların hepsini alacağım. Şahıs analizi isteyenler lütfen kendi analizlerini atsınlar bana hiç çekinmeden. Tamam mı? Bak mesela Efi Demir Samaç diyor ki hocam senelerdir söyleme hayali olan bir şarkıyı söyleme fırsatım oldu. Mükemmel değil ama yorumlarınız önemli. Shorts olarak atmış. Özgün bu Ad Shorts'u nasıl açıyorduk? YouTube'e B yazıp mı açıyorduk bunu? İnşallah öyledir. Yok youtube.com/shorts. Ha böyle yapıyorduk. Com. Tamam. Tamam bunu da aldım. Yani şahıs analizciler acımasın. Bir aydır Morat bekliyorum. Dur sabret be geliyor. Devam ediyorum. Morat. Faltas 2. Bak telif varsa açmam. Yok. Devam. Bu biliyorsunuz Vina Del Mar. Benim hastası olduğum Şili'ye hep gitmek istiyorum bunun için. Ya. O kadar çok istiyorum ki bunun için. Ta Mon Laferte analizinde 2018'lerde gitmek istemiştim. Bir türlü olmadı ya. O kadar istedim ki buraya gitmek abi. O kadar istedim ki şu Vina Del Mar'a. Bir türlü denk getiremedik. İnşallah bir gün hep beraber gideriz. Bugün gitme günümüz demek ki Özgün. Gördüğün gibi öncelikle Norveç'e gittik. Şimdi de Şili'ye gidiyoruz. Haydi bakalım Morat. Faltas 2. Bu arada bir Eurovision açılışı yapmış gibiyim Özgün. Demek özledik. Gerçi bu sene yapıp yapmayacağız o da belli değil. Oy, şeyleri özlemişiz Özgün ya. Nasıl oldu bu iş ben anlamadım ha. Ya sound o kadar böyle sıcak Ya, bir sound ki her şey. Hani bir insan yapımı, bilindik hani da 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 da. Tatlı yani. Çok geniş aralıklı bir parça değil ama çok sıcak parça. Ve 80'lerin sound'unu yapıp 2025'te hala sahneye çıkıp böyle ateş gibi performans verip izleyici bulması inanılmaz değil mi ya? Yani şu an bu parça acaba dünyada nerede listeye girebilir? Orada da bitirdiler. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne hissettirdi size bu? Ne hissediyorsunuz şu anda mesela? Hocam yayın mı kapandı? Teliften mi? Vallahi gitti mi? Videonun başka Evet. birine ait olduğu tespit geçildi. Liman evet dedi. Lütfen ne yapın diyor bakalım. Kısıtlamalara geçici olarak erişemeyebilirsiniz diyor. Herhalde telif yedik. Evet olabilir.
Kesin şu Koreli velettendir. He, Faltastu ya. Evet. Orası, neyse ağzımı da bozmayayım. Şimdi kaydediyor çünkü. Şimdi ne yapayım, ben bir kapatıp açayım tekrar yayını 2 saniye. Kayıt ediyor muyduk hocam? Şey devam ediyor. Yayın devam ediyor tabii ki kayıtla. Tabii. Sadece bizi şeyden attı. YouTube'u bir kapatıp bir daha açayım bakayım ne olacak. Sadece YouTube'un Tamam. hangisinden atılmışız? Kick'ten atılmışız. Bakayım başka nereden? Facebook'tan atılmışız. Tekrar bir daha bağlayalım orayı. Aslında YouTube'u gönderiyor. Çok pardon. YouTube'u gönderiyor. Kapattım şimdi YouTube'u. Tekrar açtım. Bakalım. Şimdi tekrar gönderiyor. Policy violations. Hadi canım oradan. Tabii canım, korkunç olaylar oluyor onlara göre. Ulan Faltastu. Yedin bizi ya. Faltastu ya. Faltastu. Falta. O zaman şu an Hayır, herkes şarkı. yaparken yapabilir de biz niye yapamıyoruz? Vina Del Mar. Faltastu'yu atan kimdi diyeceğim. Şimdi bir daha açtım ama yayın tekrar geliyor mu bilmiyorum. YouTube'a bir bakın bakalım. Yayını sonlandır diye çıkıyor zaten bana. Tamam mı? Çok mu Yapacak gelmedi daha. gelmez. Kapatıp bir daha açacağım. Azıcık bekleyin. 2 parça olacak ama bu yayında. Çünkü Part 1, Part 2. part Evet. 2 olacak ya da biz bunu bir daha yükleyeceğiz. Şu an Restream'e yükleniyor ya şu anda. Full olarak. YouTube'da ikinci part olarak açılacağız. Yayın sonrası ikisini gizliye alıp bütün yayını tekrar yayınlayacağız. Bendim diyor Papa Ligi. Ya çok tatlı. Şimdi mecbur kapatmak zorundayım bu arada çocuklar. Kapatıyorum bunu. YouTube'u kapattım. Twitch